Ahmet abi ne yapıyorsun orada? Sok çıkar. Çıkar sok. Gitti bana. Ya bunu Bak beğenmedi paranı gördün mü? Atatürk Gitti mi? Evet arkadaşlar. Şu anda havaalanına geldik. İstanbul Havalimanı'na. Uganda'ya doğru gidiyoruz. İnsanlar bizi Uganda zannediyor ama biz Ukrayna'ya gidiyoruz. Mehmet Ali abinin pul cihazıyla büyük bir imtihanı var. Onunla uğraşıyoruz şu anda. Evet, pulları aldık. Pullarımızı Oo. aldık. Bekle Çiçekli bizi mi Uganda. çiçekli? Bekle bizi kara çikolatalar geliyoruz. Hadi gidelim. Evet gençler gidiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla hepinizle beraberiz. Bugün Afrika Uganda'ya seyahatimiz başlıyor. Şu anda İstanbul Havaalanı'ndayız. İstanbul Havaalanı'nda Turkish Airlines launch'tayız. Burada ile alakalı zaten çekimler yaptık. Öncelikle bir teşekkür videosu hazırlamak istedim. Bizi buraya getiren, özellikle bu alanı kullanmamıza vesile olan, sebep olan sponsorumuz İMPA şirketine teşekkür ediyoruz. İMPA şirketi hem Türkiye'de burada bize kolaylıklar sağlıyor. Aynı zamanda Afrika ayağında da bize organizasyonlarımızı yapan, alanda lojistik desteklerimizi sağlayan bir firma. Derneklere hizmet veren bir firma. Hakikaten konuyla alakalı ciddi bir manada kendi alanlarında profesyoneller. Hem arazide hem alanda gördüğünüz gibi Türkiye ayağında dahi bize hizmet veriyorlar. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim lojistik desteğimizi sağlıyorlar. Onun haricinde biraz daha buradan bahsedeyim. Burası hakikaten muazzam, kaliteli, güzel, uçuş öncesi güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan haline gelmiş. Ben Atatürk Havalimanı'ndakine daha önce gitmemiştim. Buraya ikinci gelişim. Burada çok güzel imkanlar var. İşte tatlılar, sıcaklar, ara sıcaklar, içecekler gibi alanlar var. Sinema, mescidi, işte kafeteryası gibi alanlar var. Az önce bir şeyler atıştırdık. O kısımları yayınlamadım. Pidesi var. Köftesi, tavuğu, ızgarası vesaire var. Yan tarafta tatlılar var. Birkaç menüyü çektim. İçecekler var. Ciddi manada uçuş öncesi rahatlayabileceğiniz bir alan. Biz akşam kaçta abi? 18.45'te uçuşumuz var. 18.45'te olmasına rağmen saat 2'de falan buraya geldik. Hakikaten rahat bir şekilde sınırsız internetimiz var. Hem alanı biraz daha gezmiş olduk. Güzel bir içerik oldu açıkçası. Bunun haricinde bir de Afrika'daki çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi Afrika'ya gidiyoruz tabi. Bu gideceğimiz program yaklaşık 10 günlük bir program. Programımızda Paylaşım Vakti Yardım Derneği ile beraber yürütüyoruz. Burada aşacağımız su kuyuları var. Araziye çıkacağız, köylere gideceğiz. Ramazan çalışmalarımız başlayacak. Ramazanla alakalı da şöyle çalışmalarımız var. Yani ciddi bir yoğunluk olacak. Günde 3-4 saat belki uyuyabileceğimiz bir pozisyon olacak. Akşamları iftarlar olacak. İftardan önce sabah namazından sonra gideceğiz. İşte pilavımızı, etimizi alacağız. Kasaplara teslim edeceğiz. İşte sebzesini ayarlayacağız vesaire falan filan. Akşam da iftar saatinde yemekleri dağıtıp belli bir merkezde toplayıp bütün mescitleri, yaklaşık 20 tane mescide dağıtıyoruz. Ve o mescitlere gidip insanlara birebir dağıtacağız. Bu manada ciddi yoğun çalışmalarımız olacak. Tüm detaylarıyla sizlere anlatmaya çalışacağız. Yemekler nasıl hazırlanıyor, nerelerden alınıyor, kimlere dağıtılıyor, dağıtılan bölgeler nereler gibi elimden geldiğince detaylı bir şekilde hiç görmediğiniz, bilmediğiniz Afrika'nın farklı açılarını sizlere göstermeye devam edeceğiz. Bu videolarım, bu seri, yani bu seyahatimizdeki ağırlık genelde Ramazan'la alakalı, iftar çalışmalarının nasıl yürütüldüğüyle alakalı olacak. O yüzden bu konuyla alakalı merak ettiklerinizi yorum kısmına belirtmenizi istiyorum. Bunları tek tek cevaplıyorum, cevaplayacağım da. İnşallah güzel çalışmalar olacak. Herkese Türkiye'den şimdilik selam ediyorum. Birkaç saat sonra Afrika uçağında olacağız. Herkese selamlar.
bu bölümde de launch kısmında, arka kısmında görmüş olduğunuz alanda da emanet eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Hakikaten güzel, kilitli, şifreli bir alan. Burası da gayet mantıklı ve güzel düşünülmüş. Evet arkadaşlar, şu anda launch'tan çıktık ama launch'in şöyle bir dezavantajı var. Abi launch'a giriyorsun da vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Geçen sefer de böyle oldu değil mi Hasan abi? Aynen. Yarım saat kalmış, koştur koştur uçağa yetişmeye çalışıyoruz şu anda. İnşallah yetişiriz. İnşallah yetişiriz. B5'teyiz. Bizimki B13. B13'te. Valla biraz şu yürüyen merdivenler, yürüyen yollar daha doğrusu var da en azından nefes alabiliyoruz biraz. Yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu an apron'a girdik. Uçağa doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı. Arkadaşlar sigara içeceklerdi. İçirmediler haklı olarak. 7 saat sigarasız bu arkadaşlara nasıl gidecek anlamıyorum. Mehmet Ali abi, 7 saat ne yapacaksın sigarasız? Abi sigara içmeyi unuttuk. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bizim köyden büyük şu tünel sadece bizim köyden büyük. Aman Allah'ım. Ama onu da rica etsem burada bekmiştim bir tane ya. Evet arkadaşlar, yoğun bir koşturma serüveninden sonra ya şöyle bir şey var. Abi launch'ın acısını çıkardı ya. Mesafe de ciddi manada çok uzun. Bizi yordu. Şu an uçağa geldik. İlk defa 2-4-2'li şekilde Uganda'ya gidiyoruz. Daha önceden hep küçük uçaklarda koltuklar bayağı geniş. Eğer yanıma birisi gelmezse şurada bir yayılmayı düşünüyorum açıkçası. Hasan abi, nasıl abi vaziyetler? Vaziyet çok iyi ya. Dörtlü koltukta. Uyuya gideceğiz Allah'ın izniyle. Mehmet Ali abi. Abi her şey çok güzel. Yalnız sigara içemedik. Abi bu orta Muhabbete dörtlüde daldık. sigara içiliyormuş, serbestmiş. Muhabbete daldık son anda. İçemedik sigarayı, uçağa anca yetiştik. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Abi 7 saat dayanamaz mısın? Çok zor. 8,5 saat var mı? 7 saat ya. 8,5 saat değil mi? Su içeceğim bol bol abi. Olmazsa millet uyuyunca bir tane içeceğim ben ya. Bol bol su içeceğim abi. Artık bakalım. Abilerin böyle dertleri var tabi. Allah başka dert vermesin diyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda uçuşumuza çok az kaldı. Birkaç dakika sonra havalanmış olacağız. Uçaktayız, yerleştik, hareket ettik. Sizlere birazdan çok güzel bir tecrübeyle karşılaştıracağım. Kokpitten direkt dışarıyı göreceksiniz. Özel izin aldık tabii bunun için demek isterdim ama çok güzel bir ekranla sizleri baş başa bırakıyorum. Bakalım uçuşumuz nasıl olacak. Muhteşem bir görüntü. Pilot ekranıyla kokpitten size bir yolculuk sunuyorum. Ne yapalım kardeşim, pilotun yanına giremedik yani. Hadi güzelim. Haydi yavrum. Sarsma bunu. Kalk gidelim şuralardan. Haydi bismillah. Kalkıyoruz. Evet, tekerler kalktı. Haydi bismillah. Bakalım aşağıya gösterecek. Oo. Güzelmiş ya. Hasan abi aşağıya izle, aşağıya. Aşağıya açtın mı? Ya çok güzel görüntüler ya. Yani şu anda drone'umu kaldırmış da ufaktan gidiyormuşum gibi hissediyorum yani. Vallahi çok güzel ya. Görüntü biraz net değil tabi. Görüntüde biraz sıkıntı var. Evet, şu anda denizdeyiz. Maşallah yemişim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size eşsiz bir görüntü şöleni yaşatmış oldum. Drone'u kaldırdık, uçakla uçtuk. Daha nasıl bir video olsun? Böyle kısa bir videoda size uçak yolculuğu, drone yolculuğu, launch yolculuğu daha nicelerini sunmuş olduk. İnşallah daha güzellerini de çekeceğiz. Gençler arkadalar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor. Saat şu anda 20:13, yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğumuz oldu. Devam ediyoruz. Şu anda yemek geldi, yemeğimiz geldi.
Geçen yolculuğumuzda Türk Hava Yolları uçaklarda pandemiden dolayı kapalı servis yapıyordu. Paket servis, yani sandviç veriyordu. Şu an sıcak menülere geçmişler çok şükür. Uzun yolculuklarda ciddi manada rahatsız ediyordu. Gerçi biz lunch'tan çıktığımız için çok fazla bir açlık hissimiz yok şu anda ama bu video için çekeceğim. Burada sıcak yemeğimiz, köftemiz var. Açacağım şimdi. Tatlılarımız var, suyumuz var. Tereyağımız var. Suyumuz var. Meyve suyumuz var. Yanlış anlaşılmasın. Elma suyu. Evet değerli arkadaşlar. Köftemiz, pilavımız ve kabağımız var. Bakla çok aram. Açıkçası sevmiyorum çok fazla. Menü gayet güzel. Önceki dönemlere göre biraz düşük. Daha güzel menüler vardı. Kebaplar vesaire geliyordu. Şu an gayet bu durum için güzel bir menü. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Yolculuğumuza devam edelim. Evet Hasan abi. Afiyetler olsun. Köftemizi yedik. Gastronomi belgeselini izliyorsun. Yemek bizim işimiz. Abi hem yiyorsun hem izliyorsun. Enteresan bir şey. He? Hem yiyorsun hem izliyorsun. Evet arkadaşlar, şu anda Uganda'ya yolculuğumuzu yaparken Kigali'ye geldik. Ruanda'ya. Burada Türk Hava Yolları aktarmalı gidiyor. Yani burada yolcuları indiriyor. İstanbul'dan Kigali'ye gelen yolcuları indiriyor. Tekrar yolcu alıp Uganda'ya geçiyor. Yaklaşık 1 saatlik bir aktarması var. Bu 1 saat ciddi manada yoruyor. Yalan diyor, yalan. Ukrayna'ya gidiyoruz. Ya bir git Allah'ını seversen. Ya bu ciddi manada yoruyor bizi. Çünkü tek tek bagajları arıyorlar. Bagajı bulamıyor oluyor falan filan. 1 saat, bazen 1,5 saati de bulabiliyor. O yüzden sıkıntılı bir durum. Her geldiğimizde bunu yaşıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Mehmet Ali abi yanımızda olduğu için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sıkıntı yok. Muhammed Ali Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeniyim. Dışişleri bizde de sorulur. Adam dedi ve maskeyi taktı. Yani Sileceğini umut ederek konuşuyorum. hiç kusura bakma, hiç silmeyeceğim. Olduğu gibi bırakacağım yani, kusura bakma. Şaka. Seni de etiketleyeceğim yani. Uçak yolculuğu uzun sürdüğü için böyle... Ya bırak şimdi de işi şakaya veriyor. Ukrayna diyor. Ya bırakın bu işleri. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyse 1,5 saate yaklaşmak üzere. Halen Kigali havaalanında bekliyoruz. Kigali yolcuları da girdi. Şu an sayım yaptılar ve bir kişi fazla çıktı. Kigali'de inmeyen mi var gibi. Şu an tekrar bir arama yapıyorlar. Tek tek sayıyorlar. Tek tek soruyorlar. Siz burada mı inecektiniz Entepe'de mi diye. Mahvolduk ya. Tam olarak aktarmalı bir uçuş da değil gerçi ama cidden yorucu ya arkadaş. Şu ana kadar varmıştık ha Uganda'ya. 1 saatlik yolumuz var ya. Evet arkadaşlar, Entebbe Havalimanı'na inişimizi yaptık. Eşyalarımızı aldık. Bavul hikaye abi. Ve çıkışımızı yaptık. Arabayı bekliyoruz. Ama burada en önemlisi bu iki abinin. En önemlisi bu abi. Bizim araba Buradaki durumları. Aynen abi. 8 saattir sigara içmiyorlardı ve Mehmet Ali abi öyle bir çekiyor ki evladına kavuşmuş. Evet, aracımız da geldi. İMPA şirketi hazır ve nazır. Hoş bulduk. Mehmet abi. İyi kovar arkamızda. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz inşallah. Allah'a teşekkür ederim. Fatım hoş geldin. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? Allah razı olsun abi. Evet. İrfan'ın bir eksiği var sadece. Evet abi, nedir? Sigara içilen uçak ayarlanmamış. Tek eksiği o. Evet, eşyalarımızı yüklüyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Afrika'daki kaldığımız evimizde, odamızdayız. Şöyle bir kısaca odamızı gösterelim. Değil mi? Ya yaşanan orayı be. Ulan bu işi sen biliyorsun ha. Evet, şu anda kaldığımız evin İMPA Uluslararası Organizasyon Şirketi'nin Uganda'daki malikanesindeyiz. Bizleri gece havalimanından aldılar ve buraya getirdiler. Etrafı göstereceğim. Hakikaten çok şahane. Burası bahçeleri, otoparkı var. Şu alan ofis kısmı olarak kullanıyorlar. Şurası da 2 katlı bir bina ve karşımızda şöyle göstereyim. Burası arkadaşlar Victoria Gölü. Ramazan'dan dolayı imkan bulabilirsek kıyılarına gitmeyi düşünüyorum. Sizler için videolar çekeceğim ama burası hakikaten güzel bir ortam. Ağaçları görüyorsunuz.
iklim, hava çok iyi. Şurada avokado ağacımız var. Evet, burası böyle bir yer. Hakikaten güzel olacak. Burada uyanmak, güne, sabaha bismillah demek ciddi manada insana enerji veriyor. Yorgunluk nedir bilmiyorsunuz. Böyle muhteşem bir hava. Bu ara biraz yağmurlu. Genelde burası zaten yağmurlu. Evet, ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda Afrika'nın diğer bölgelerinde yine başkentte olacağız. Ramazan dolayısıyla. İkinci ya da üçüncü günü araziye yani köylere gidip su kuyularımızın açılışlarını yapacağız. Biz ilk günler biliyorduk ama ikinci, üçüncü güne aksatmışlar. Şu an iftar hazırlıkları var. İftarlarla alakalı nasıl çalışmalar yapıyoruz onları çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu videomu beğendiyseniz, merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa lütfen yorum kısmına bunları belirtin. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olun. Afrika'dan herkese selamlar.